Somalia. Sarıldı, öptü, alkışladı. Çünkü Somali asker Türkçe sınavını geçmişti. Ne yaptın bu sabah kalktıktan sonra? Sabah erken kalktım, duş aldım, dişlerimi fırçaladım. Sonra abdest aldım, namaz kıldım. Hoş geldiniz. Somali askerlerin kısa sürede Türkçe öğrenmesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı etkiledi. Vatan için çalışacağız, her şey vatan. Ben Somali komandosuyum. Ben Somali komandosuyum. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada, karada, denizde, yatakta, batakta. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Somali'ye ilk indiğimiz günü hatırlıyorum. Gözlerinin dolduğunu hepimiz gördük. Yarın sabah Somali'ye gidiyoruz dedi. Hiç tereddütsüz. Somali'nin modern tarihini değiştiren bir andı o. Kendi ülkelerinin kaderini değiştiren liderleri hepimiz duymuşuzdur. Peki başka bir ülkenin kaderini değiştiren kaç lider tanıyorsunuz? Afrika kıtası bir gergedanın kafasını andırır. İşte Somali. Afrika boynuzu olarak adlandırılan bölgede bu boynuzun tam ucunda yer alıyor. Somali, Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi ve zannedildiğinin aksine toprakları oldukça verimli. Ekonomisi %70'e yakın oranda tarıma dayalı olan Somali'nin açlığın ve kıtlığın merkezi haline gelmesi sizce de biraz garip değil mi? Bu açlık, kıtlık gibi konuların belki de en az konuşulacağı bir yer olması gerekir. Aslında dünyanın en zengin ülkesi olabilecek, mümbit toprakları olan, dünyanın en zengin balıkları olan. Ülkenin hem doğusunda hem güneyinde yüzlerce kilometre uzunluğunda sahilleri var. Bir kere deniz çok mümbit balıklarıyla ve ülkede belki belli yerler çöl iklimi var ama Somali'de çok verimli mümbit yerler de var. Hayvancılık sektöründe adeta et deposu olan ama açlıkla, sefaletle mücadele etmek durumuna geçmiş. Somalilerin aslında aç kalması için, yoksul ve fakir olmaları için hiçbir sebep yok. O halde Somali'deki insani krizin kaynağını farklı yerde aramak gerekiyor. Somali'de bütün Afrika ülkelerinin paylaştığı sömürgeci geçmişe sahip. İngilizler ve İtalyanlar 1800'lerin sonlarından 1960'a kadar ülkeyi yağmalamak için birbirleriyle yarıştı. Tabii ki böyle zalim bir yarışmanın tek kaybedeni olacaktı. 1960'ta birçok Afrika ülkesine verilen sözde bağımsızlık Somali'ye de verildi. Somali halkı bağımsızlığı ve istikrarı henüz tatmaya başlamıştı ki General Siad Barre 1969'da askeri bir darbe yaptı ve 1991'e kadar Somali'yi diktatörlükle yönetti. Siad Barre kendisine karşı başlatılan isyanlar sonucunda yönetimi kaybetti. Böylece Somali bugüne kadar devam edecek olan uzun bir iç savaşa sürüklendi ve devlet denen mekanizma iflas etti. Tabii Somali o dönemde iç savaştan çıkmış, adeta kendi kaderini terk edilmiş bir durumdaydı. Devlet mekanizması tamamen çökmüş, insanlar bireysel olarak kendi kaderleriyle baş başaydı. Herhangi bir bölgede, dünyanın neresi olursa olsun, eğer devlet iflas etmişse orada bu açlık, sefalet, yoksulluk, her türlü bela, musibet zaten kendiliğinden oluşur. Artık o iflas etmiş devletin ortaya koyduğu tüm olumsuzluklar Somali'yi bitirdi. Somali denilince aklımıza gelen görüntülerin altında bu hikaye yatıyor. 13 milyon nüfusa sahip ülkenin 6 milyonu yeterli gıdaya ulaşamıyor. Somali tarihindeki en büyük kıtlığı belki de 2011'de yaşamış ve o dönemde 260 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dünya ve Birleşmiş Milletler üstüne düşen görevi yerine getirmiyor ve Somali tüm dünyanın gözü önünde açlığa mahkum ediliyordu. Birilerinin Somali için derhal harekete geçmesi gerekiyordu. Kara kıta Afrika kuraklık ve kıtlıkla mücadele ediyor. Somali'de milyonlarca kişi ölümle burun buruna yaşıyor. İnanın pantolonlarının duble paçası içindeki kırıntılarını verseler oraya ayağa kalkar Afrika. Somali'nin başkenti Mogadishu'da bir depoya giren TV2 televizyonunun muhabiri, Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen ve dağıtılmayan binlerce ton gıda maddesiyle karşılaştı. Türkiye açlığın pençesindeki Somalililere yardım için seferber olmuş durumda. Yardımların dağıtımının sürdüğü ülke şimdi Başbakan Erdoğan'ın 18 Ağustos'taki ziyaretine hazırlanıyor. Biz hiç kimse yokmuş gibi Afrika'da olacağız. Mesela Somali'ye ilk indiğimiz günü hatırlıyorum.
kuraklık var. İnsanların, yani binlerce insanın öldüğüne dair haberler geliyor. Görüntüler korkunç, izleyemiyoruz bile. Arkadaşlar işte biz geldik beyefendiye anlattık. Efendim böyle böyle durum burada çok kötü. Buraya bir yardım kampanyası yapalım, en azından bir dünyanın ilgisini, dikkatini buraya çekelim dediğimizde beyefendi tam tablo nedir dedi. Görüntülere baktı. Gözlerinin dolduğunu hepimiz gördük. Ramazandı. Yarın sabah Somali'ye gidiyoruz dedi. Hiç tereddütsüz. Ve sabaha kadar ekipler hazırlıklar yaptılar. Uçaklara yardım malzemeleri doldurduk vesaire vesaire. Ve biz ertesi gün Somali'ye indik. Somali'nin modern tarihini değiştiren bir andı o. 22 yıl boyunca Afrika dışından hiçbir liderin uğramadığı Somali'ye ilk adımını atan bir Türk lider olmuştu. 19 Ağustos 2011'deki Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyaya çağrıda bulunması, sahiplenmesi, lafta değil gerçekten icraatta bir Afrika yardım programını başlatması. O güne kadar birçok gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda zengin ülkeler milyonlarca doları sadece PR yapmak için, toplantılar yapmak için New York'ta, Cenevre'de, Birleşmiş Milletler toplantılarında açlık ve sefaletin edebiyatını yapan, istatistiğini tutan, şu kadar bebek şu şekilde öldü, bu kadar anne doğum yaparken bu kadar öldü şeklinde istatistik tutmak üzere adeta yapan, yardımı da göstermelik yapan, o yardımları da dağıtmayan pek çok ülkelerin maalesef gerçeklerini gördük. Batılı değerlerin içi boş bir retorik olmadığını ispatlamak için uygar dünya bu testi başarıyla atlatmak zorundadır. Peki Erdoğan'ın Somali ziyaretini ülkenin tarihini değiştirecek kadar önemli kılan neydi? Bu soruya belki de en iyi cevabı Somali'nin kendisi verebilirdi. That visit of 19 August 2011 was not an visit only, but it was a visit that changed the history of Somalia, the lives of millions of Somalis, and a visit that created a new hope for more millions of Somalis. Cumhurbaşkanımız o dönemde birçok batılı ülke başkentinde Mogadishu'da bir havaalanının varıp olmadığının tartışıldığı bir dönemde hem aile fertleriyle hem büyük bir delegasyonla Mogadishu havaalanına tarihi bir iniş gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya tüm uyarılara kulak asmadan gelmiştir. Bu da onun Somali konusundaki düşüncelerinde, amaçlarında ne kadar kararlı olduğunu gösteren bir adım olmuştur. Çelik yeleksiz, hiçbir korku içermeden eşiyle, ailesiyle, çoluk çocuğuyla, bütün kalabalık heyetiyle Mogadishu sokaklarında tek tek çadırları ziyaret etti. Çünkü o sadece bir ziyaretten ibaret kalmadı. Başbakan Erdoğan kalabalık bir heyette gerçekleştirdiği ziyaretle dünyanın dikkatini Somali'ye çekmeyi amaçlıyordu. Nitekim bunu başardı da. Başbakan ziyaretten hemen sonra Uluslararası Foreign Policy dergisine Somali'nin gözyaşları adında bir makale kaleme aldı. Erdoğan sadece kuraklığın değil, uluslararası toplumun Somali'yi kendi kaderine terk etmesinin de bu insani dramın altında yatan temel faktör olduğunu dünyaya hatırlatmıştı. Somali'nin feryadını duymayan dünyada kimse barıştan, adaletten, medeniyetten söz edemez. Erdoğan'ın çağrısı büyük güçlere Somali'nin feryadını olmasa da onların Somali'deki çıkarlarını hatırlatmıştı. İngiliz haber ajansı BBC'den Somali analisti Mary Harper, İngiliz Dışişleri Yetkilisinin Somali'de bütün sokaklarda asılı Türk bayraklarından bahsederken sesinde bir endişe sezdiğini yazmıştı. Bu endişe somut hale gelecek ve birkaç ay sonra İngilizler 22 yıldır kapalı olan Somali'deki büyükelçiliklerini açma kararı alacaktı. Çünkü batılı devletler bölgede yıllarca sadece çıkarları için bulunmuşlardı. Ülke kaosa sürüklendiğinde Somali'yi kaderine terk etmekte bir sorun görmemişlerdi. Ancak Türkiye, Somali'nin belki en tehlikeli ama en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde yalnızca insanlık namına oraya gitmişti. Böyle muhbir anlayışıyla çalışan büyükelçilik istemiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Somali'ye sağlık alanında yapılacak yardımlar daha da artırılacak. Somali'nin başkenti Mogadishu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi terör, kıtlık ve yoksulluğun kol gezdiği ülkede hastalara çare oluyor. Havaalanından çıktığımızda adeta safari yapar gibi bir durum söz konusu. Onun için havaalanı şehir arasındaki yolu süratle
inşallah yapacağız. Mogadişu Uluslararası Havalimanı Türkiye'nin mali desteği ve yardımıyla 2015 yılına kadar yenilenecek. Somali, Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle şimdi ayağa kalkıyor. Öyle bir insani yardım adı altında yardımlar toplandı ki dünya tarihinde ilk defa böyle bir yardım kampanyası başarısı literatüre girmiş oldu. Yaklaşık bir ay içinde 100 milyon dolara yakın yardım toplandı. 2011'deki ziyaret Somali'ye gönderilecek olan gıda ya da sağlık yardımının ibaret kalmayacaktı. Siyasi bir adım olarak Türkiye, Mogadişu Büyükelçiliğini faaliyete geçirdi. Bu, herkesin görmezden geldiği Somali'yi tanıdığımızın bir göstergesiydi. Sonraki adım, Somali'nin en temel sorunu olan gıda konusunda kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlamaktı. Aslında 1970'lere kadar Somali'de durum bu şekildeydi. Kendi kendisine yeten Somali, göçebe çobanlar ve küçük çiftçiler arasında takasa dayalı kırsal bir ekonomiye sahipti. Ancak Uluslararası Para Fonu IMF, Somali'ye müdahale ettikçe bu ekonomik model bozulmaya başladı. IMF'nin ve küresel sermayenin sömürge yöntemleri, sömürgeci devletlerinkinden biraz daha karmaşıktı. Somali'nin borçlarını ödemesini kolaylaştırmak yerine IMF, Somali'ye kendi ekonomi programını dayattı. Bu programla Somali'nin tahıl piyasası serbestleştirildi ve ülkenin ithal tahıla olan bağımlılığı arttırıldı. Somali'ye yapılan gıda yardımı 10 yılda 15 katına çıkarılınca iç piyasada buğday ve pirinç gibi ürünler ucuzladı ve bu durum yerli üreticileri hem işinden hem de yerinden etti. IMF Somali'de tarımı bitirmekle kalmadı. 1981'de Somali parasının değerini düşürmesini talep edince çiftçilerin yakıt ve gübre maliyetleri enflasyonla beraber ciddi oranda arttı. Aynı zamanda devletin yerine getirdiği veterinerlik hizmetleri aşamalı olarak kaldırıldı ve özel şirketlere verildi. Hem hayvan sağlığı hem de su ticarileşince Somali ekonomisinin temelini oluşturan hayvancılık ve çobanlar yok oldu. IMF ve Dünya Bankası'nın uyguladığı politikalar birçok ülkede olduğu gibi Somali ekonomisindeki bozulmayı da hızlandırdı. Böylece 1975'ten 1989'a kadar sağlık harcamaları %80'e yakın azaldı. Türkiye, Somali'nin gıda problemini sadece gıda yardımı yaparak değil, Somali'yi gıda sorununu kendi kendine yetecek hale getirerek çözecekti. 2012 yılında TİKA ve İHA, Somali Tarım Okulu projesini başlattı. Hayvancılık, tarım projesi başladı. Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında 2-3 aylık eğitim programlarıyla modern tarım nasıl yetiştirilir, nasıl kullanılır, nasıl yapılır şeklinde bir eğitim programını TİKA, İHA işbirliğiyle başlatılan o süreç şu anda da bir üniversite olarak faaliyette bulunan bir şekle dönüştü. Türkiye'den 150'den fazla farklı tohum getirilmişti. Somali halkının daha önce görmediği salatalık, maydanoz, patlıcan ve kavun Somali topraklarında yetiştirilmeye başlandı. Türkiye, Somali topraklarında yanında getirdiği sebzelerle beraber Somali halkının geleceğe dair umutlarını da yeşertmeye başlamıştı. Umutları çalınmış bir halkın Türkiye'nin yardımıyla tekrar ayağa kalkmaya başlaması da bazı çıkar gruplarını rahatsız etmişti. Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği ek binasına saldırı düzenleyen 3 canlı bomba binayı koruyan polislerle çatışmaya girdi. Çatışmada bir polis şehit oldu, 2 polis ise yaralandı. 27 Temmuz 2013'te Mogadişu'daki Büyükelçiliğe yapılan saldırı Somali'de etkisini artıran Türkiye'ye adeta bir uyarı mesajıydı. Birkaç sene öncesine kadar açlıkla ve kıtlıkla hatırlanan ülkede Türkiye'nin çabalarıyla hastaneler, okullar, yollar inşa edilmişti. Dünyanın sırtını döndüğü Somali, Türk Hava Yolları'nın seferleri tekrar başlatmasıyla dünyaya yeniden bağlanmıştı. Somali'de kaosun sürmesini isteyenler Erdoğan'ın Somali'ye yapacağı ikinci ziyaret öncesi bir kez daha harekete geçti. Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinden birkaç gün önce Mogadişu'da Türk heyetin kaldığı otele bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Bu saldırı açıkça ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan Erdoğan'a verilen Somali'ye gelme mesajıydı. Ancak Erdoğan saldırıya rağmen programını değiştirmedi ve Somali'ye ikinci kez adımını attı. Türkiye bunca sıkıntı ve terör saldırısına rağmen Somali'den geri adım atmıyordu. Bütün büyük güçler gibi Türkiye'de sadece çıkarları için mi Somali'deydi? İngiliz ve Fransızlar başta olmak üzere batılı güçler Afrika'yı yıllarca sömürge haline getirdi. Son yıllarda Rusya ve Çin gibi doğulu güçler de Afrika'da nüfuzlarını genişletmeye çalışıyor. Ruslar Afrika'da askeri varlıklarını artırırken Çinliler borç diplomasisiyle Afrikalı ülkelere yüklü miktarda borç vererek bu borçlar ödenmediğinde ülkenin önemli varlıklarına el koyma niyetinde. Yani yöntemleri değişse de niyetleri hep sömürmek üzerine. Peki Türkiye neyi amaçlıyor? Biz şüphesiz Afrika'ya çok açık bir gündemle yaklaşıyoruz. Kazan kazan politikasıyla Afrika ile ortak olmak istediğimizi ifade ediyoruz. Şimdi bütün ülkeler, Türkiye'de bunu kullanıyor yetkililer. Kazan kazan politikası.
Ama fiiliyatta, uygulamada Türkiye kendisi bir politika geliştirdi aslında. Fakat adını koymadı henüz. Ben onu kazan politikası olarak önce Afrikalılara kazandırıyor ve kazandırdığı için Afrikalı kazanıyor. Kazanınca da ortak kazanmaya başlıyorlar. Bundan dolayıdır ki biz asla geçmişimizde olmadığı üzere, bundan sonra da olmayacak üzere sömürü devletlerinin yapmadığı şekilde bir modeli dünyaya somut olarak göstermiş olduk. Afrika'nın çok akıl hocalarından ziyade yol arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Ülkemizin de yaptığı budur. Örneğin ABD ve batılı devletler dilediği ülkeye demokrasi götürebilir, hatta bunun için o ülkeyi işgal edebilirlerdi. Sonuçta kendileri gelişmiş ülkelerdi. Zamanında bazı ülkeleri sömürmüş ve bugünkü güç ve zenginliklerine ulaşmışlardı. Güçlü olmaları onları aynı zamanda haklı da yapıyordu. Bir ülkeye demokrasi gelecekse bunu yalnızca gelişmiş ülkeler olarak kendileri sağlayabilirdi. Karşısındakini aşağı gören bu anlayış sadece insanların değil, koca bir uygarlığında nasıl kibirli olabileceğinin göstergesiydi. Türkiye'de Somali demokrasisine katkı sunmuştu. Ancak Batı uygarlığının yaptığı gibi değil. Somali Federal Parlamentosu binasının Somalili kardeşlerimizin gerçekten gurur duyacağı bir projenin çalışmasını süratle arkadaşlarımız bitirecekler. Bunu da Somali'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bir hediyesi olacaktır. Türkiye, Somali'ye demokrasi götürme iddiasında bulunmak yerine Somali Devleti'nin yasama mekanizmasını kendi iradesine teslim ediyordu. Son dönemde ilgisini Afrika'ya yönelten Rusya da Batılılardan farklı bir politika izliyordu. Rusya, nüfuzunu artırdığı Afrika ülkelerinin ordularını eğitiyor ve yeraltı zenginliklerini Batılılardan koruyor. Tabii ki bu yeraltı zenginliklerinin karşılığında. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssünü Somali'de açması kafanızı karıştırmasın. Türkiye'nin amacı başka hiçbir güce ihtiyaç duymadan kendi güvenliğini sağlayabilecek bir Somali ordusunun kurulmasına destek olmaktı. Bir askeri üssün TİKA tarafından inşa edilmesiyle birlikte oradaki kurmay askerlerinin yetiştirilmesi, subay, astsubay ve diğer bütün kadroların yetiştirilmesinin altyapısı sağlandı. Bugün artık Somali kendi devlet kapasitesiyle kendi güvenliğini sağlayan, terörizmle mücadele eden, güvenlik boyutunun dışında devlet kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte topladığı vergileri düzgün bir şekilde kalkınma hamleleri için harcayan, ticaretini geliştiren ve Doğu Afrika'nın giderek büyüyen, gelişen bir ülkesi konumuna geldi. Bu noktada Çin, Afrika'ya ekonomik gücünü kullanarak yaklaşıyor. Sözde kalkındırma vaatleriyle büyük borçlar altına soktuğu Afrika ülkelerinin varlıklarına el koyuyor. Türkiye ise yaptığı yatırımlarla Çin'in yaptığı gibi ülkeleri borç tuzağına düşürmeden Afrika'yı kalkındırmayı hedefliyor. Ülkede her şey harap olmuştu savaşın vermiş olduğu 20 yıllık şeyden sonra. Liman işlemiyor, havalimanı işlemiyor, ekipman yok. Onun için de elleşleme yapılamıyor. Sonra bize havalimanını da Türklere verdiler, favori firmasına. Deniz limanını da Albayrak firmamıza verdiler. Bizler de burada çok ciddi emek sarf ettik. Sıfırdan orada yeni bir sistem, yeni bir nizam kurduk. Somali maliyesine, Somali hazinesine çok ciddi gelirler sunmaya başladık. Somali halkı kendi başına üretmeye, satmaya ve Türkiye gibi ahlaklı, adaletli bir şekilde yaklaşan devlet ve şirketlerle işbirliği yapmayı keşfetti. Bizim varlığımız ve diğer ülkelerin varlığı bunlara istihdam sağlamaya vesile oldu. Ve aynı zamanda insanlara bir güven getirdi. Kendilerine olan güveni arttı. Bizler inşaatlarda, gerek hastane inşaatında, gerek elçilik inşaatında, gerekse işte askeri inşaatlarda, parlamento inşaatlarında Somalili partnerlerimizle çalıştık. Türkiye'den gelen ustalarımız, işçilerimiz onlara örnek oldular. İnşaat ustalığı artık yerelden sağlanacak duruma geldi bizim açımızdan da, ülke açısından. Şu anda ülkede kendi binalarını yenilemeye, gerekirse yatırımlarını ülkelerine çekmeye hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Ondan sonra büyükelçilik binası yapılmak zorundaydı, hiçbir yer yoktu. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. İç savaşın ve ekonomik sorunların baş gösterdiği Somali'de 8 yıl önce hizmet vermeye başlayan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugüne kadar 12 milyon hastaya şifa kapısı oldu. Orası aynı zamanda Somali doktorların eğitildiği bir eğitim ve araştırma hastanesi. O ziyaret sadece birileri tarafından
çökmüş devlet olarak tarif edilen Somali'nin değil, Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında ve samimiyetle emek verildiğinde bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini hep birlikte dünyaya gösterdik. Peki bir ülkenin başka bir ülkeye bu kadar fedakarca yaklaşması neyle açıklanabilirdi? Bunu Afrikalı dostlarımıza, kardeşlerimize sormak lazım. En doğru cevabı onlar verecekler. Marka ugu horeysa horta waa u mahadcelinaa garashada ay noo garteen inaan noqonno annagoo dalka salka hoose joogno ay naga dhigeen dal garabkooda ah oo na walaalaystay annagana marka waxaan leenahay dad walaalo ah inay yihiin oo u soo gurmaday dalkan haddana waxaan leeyahay waa meeshiina ka wada annagana sidaas oo kale aan idin nahay de dabcan waxay nala noqotay gaar ahaan Soomaalideennada gaar ahaan reer Muqdisho waxay nala noqotay de arrin qariib ah oo aan filo weynay waxay nala noqotay riyo annagoo dad riyoonaynahay soo hurdadii ka kacay maadaama aan ogaanay in caalamkii uu noo soo muxuu ahay ay Soomaaliya caalamkii inay ka mid tahay inay garatay ama muxuu ahay ay la ogaaday marka sidaa daraaddeed arrintaas waxay nagu noqotay arrin muxuu ahay qariib ayay nala noqotay maxaa yeelay madax kale ee caalamka waxay ku dhiiradeen Soomaaliya inay tagaan maadaama madaxweynaha Turkiga imaado Soomaaliya waqti xaaladeeda aad dhib badan ugu jira waxaa la dhihi karaa isbeddelka Soomaaliya kaalin mug leh ay ka qaateen maxaa yeelay waxay noqdeen dal ayaga iyo şacabkoodaba iswata. Zaten bizim yardım politikamızın ve yardım metodumuzun en önemli özelliği ve diğer ülkelerden ayıran temel özelliği doğrudan insana hitap etmesi ve bizim insanımızın doğrudan Somali'nin ve Mogadishu'nun toprağına ayak basarak gerçekleştiriyor olmasıdır. Tek taraflı gibi görülebilir ancak tarafsız gözle bakıldığında Türkiye'nin tavrı mevcut Çin'dir, Rusya'dır, Avrupa ülkeleridir, Amerika'dır. Bunlardan farkı Türkiye almadan onlara verebilen bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir karşılık beklemedi. Hiçbir pazarlık yapmadı. Bu karşılıksızlık ilkesi bizim kadim Anadolu irfanından aldığımız bir esasen bir haslet. Çok derin yankı bulmaktadır. Çünkü birçok yerde bunu yüzümüze ifade eden Afrika dostlarımızla karşılaşıyoruz. Siz hiçbir şey istemiyorsunuz. Hatta bizden çok yorulup projeyi bittikten sonra çekip gidiyorsunuz. Bize çok alışık olduğumuz husus değildir diyorlardı. Türk tipi kalkınma modeli dediğimiz Anadolu'muzun o vakıf kültüründen, vakıf medeniyetinden gelen insan karakteri her şeyle sahiplendi, dertlendi, oralarda kaldı, korkmadı. Somaliler olayı şöyle anlatırlar bize. Somali'nin üzerinde kara bir bulut var ve dünya Somali'yi göremiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gezisi adet o bulutu ortadan kaldırdı ve Somali dünya görür hale geldi ve en çok kullanılan metafor budur. Şu ifadelerimi seçerek özellikle kullanıyorum. Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz.